Her şey eve dönmek üzere o otobüse binmemle başladı. O akşam arkadaşım Sedat'ın evine gitmiştim. Aynı şehirdeyiz ama yoğunluktan çok fazla görüşemiyoruz. O çalışıyor, ben okuyorum. Arada bir dışarıda görüşür ya da birbirimize uğrarız. Geçen pazar akşamı da ben onun evine gittim. Oturduk, bir iki kadeh bir şeyler içtik. Sonra sohbet ettik derken saat geç oldu. Ben artık kalkayım deyince Sedat kalmam için ısrarcı oldu. Ama ben kalmak istemedim. Başkasının evinde gece kalmayı pek sevmem. Zaten o da ertesi sabah işe gidecekti. Sonunda ısrar etmeyip tamam dedi. Telefonuna bakarak aşağıdaki yoldan bir otobüs geçiyor. Yokuşu takip et. Yolun sonunda bir durak var. Çabuk olursan yetişirsin dedi. Ben de yetişebilmek için hiç vakit kaybetmeden evden çıktım. Hava serindi. Pazar akşamının o garip sessizliği vardı sokakta. İnsanlar evlerine çekilmişti. Yokuşu görünce koşmaya başladım. Otobüsü kaçırmak istemiyordum. Sokağın sonuna yaklaştıkça yol biraz daha açıldı ve aşağıdaki ana yolu görmeye başladım. Tam o sırada farlar göründü. Bir otobüs durağa doğru yaklaşıyordu. Hızlandım. Yokuşu neredeyse koşarak indim. Otobüs durağa yaklaşmıştı bile. Eğer birkaç saniye daha gecikseydim önümden geçip gidecekti. Yolun sonuna çıkarken kolumu kaldırıp işaret ettim. Otobüs durağın yanından geçmek üzereyken yavaşladı. Neredeyse koşar adım yanına ulaştım. Kapı açılır açılmaz içeri atladım ve otobüs tekrar hareket etti. İçeride sadece birkaç kişi vardı. Ben de arkaya doğru geçip en arka koltuğun cam kenarına attım kendimi. Aklımdaki tek şey bir an önce eve varıp yatağa girmekti. Camdan dışarı bakarken içeriği de şöyle bir süzdüm. Ön taraflarda birkaç kişi vardı. Koltuklardan birinde üstü başı eski ve kirli gibi görünen bir adam vardı. Saçları dağınıktı. İlk bakışta sokakta yaşayan birine benziyordu. Bir süre sonra adamın dönüp dönüp bana baktığını fark ettim. Başta çok önemsemedim. Camdan dışarı bakmaya devam ediyor, arada bir göz ucuyla yokluyordum. Hala bakıyordu. Ben bakınca gözlerini kaçırmadı da. Öylece duruyordu. Bir anlığına göz göze geldik. Sonra tekrar başımı çevirdim. İçimde ufak bir rahatsızlık hissi oluştu. Ama çok da büyütülecek bir şey gibi gelmedi. Zaten kafası pek yerinde olmayan biri gibi görünüyordu. Otobüs ilerledikçe üzerime bir ağırlık çöktü. Biraz da içmenin verdiği halsizlik vardı üzerimde. Otobüs de hızlı gidiyordu. Aracın sallantısı ve hız hissi başımı hafif döndürmeye başlamıştı. Kollarımı öndeki koltuğun demirine yaslayıp başımı da öne doğru bıraktım. Gözlerim kapanacak gibi oluyordu ama uyumuyordum. Bir süre sonra başımı kaldırdım ve irkildim. Az önce önlerde oturan adam şimdi çok daha yakındaydı. Ben başımı öne yasladığım sırada yerinden kalkmış olmalıydı. Benim oturduğum koltuğun 2 sıra önüne oturmuştu. Üstelik arkasını dönmüş ve arka koltuğa kollarını dayamış halde doğrudan bana bakıyordu. Aramızdaki mesafe çok kısaydı. Adamı bu kadar yakınımda görünce irkildim. Ama o hiç kımıldamadı. Aynı şekilde duruyordu. Bir süre ben de ona baktım. Bakışımla bir şey mi soracaksın der gibi bir ifade yansıtmaya çalıştım. Ama adamdan hiçbir tepki gelmedi. Gözlerini bile kırpmadan bakmaya devam ediyordu. İçimdeki rahatsızlık duygusu biraz daha büyüdü. Bir şeyler söylemeye de çekindim açıkçası. Zaten kafası yerinde olmayan birine benziyordu. Başıma iş açmak istemedim. Kafamı çevirip camdan dışarı bakmaya devam ettim. Ama hemen önümde bakışlarını bana sabitlemiş halde duran bir adam varken dışarıya odaklanamıyordum. Başım da dönüyordu. Ben de kapşonu başıma çekerek yüzümün yarısına kadar indirdim. Sonra da koltuğa iyice yayılarak adamın beni rahatça göremeyeceği kadar aşağı kaydım. Gözlerim kendiliğinden kapandı. Otobüs yoluna devam ederken aracın sallantısı ve uğultusu bir süre sonra tek düze hale geldi. O şekilde birden içim geçmiş. Ne kadar süre geçti bilmiyorum. Bir anda otobüsün sallantısıyla gözlerimi açtım. İlk birkaç saniye nerede olduğumu anlamaya çalıştım. Sonra birden eyvah uyuyakalmışım diyerek doğruldum ve dışarı baktım. Gördüğüm yer hiç bilmediğim bir yerdi. Tüh ya, nasıl uyurum diye mırıldanarak yerimden kalktım. Şoförün yanına gidince "Abi uyumuşum ben, neredeyiz?" diye sordum.
Şoför dikiz aynasından bana baktı ama bir şey söylemedi. Sanki konuşmamı bekliyormuş gibi bakışını sürdürüyordu. Ona merkezde ineceğim caddenin adını söyledim. Oradan çok uzaklaşıp uzaklaşmadığımızı sordum. Şoför bu sefer gözünü yola çevirdi. Bir süre sessiz kaldı. Sanki düşünüyormuş gibi bir hali vardı. Cadde madde bilmem ben. İstersen burada indireyim. İstersen de dönüşü bekle. Tur atacağım dedi. Yani aynı güzergaha mı döneceksiniz diye sordum. Başını salladı. Otobüs o sırada yoluna devam ediyordu. Ön camdan dışarı baktım. Yol giderek daha karanlık bir hale geliyordu. Sokak lambaları seyrekleşmişti. Etrafta doğru düzgün bir binada görünmüyordu. Sanki yerleşim yerinden çıkmış gibiydik. Karanlık, boş bir yol uzayıp gidiyordu. Bir an burada inme fikrini düşündüm ama vazgeçtim. Nereye geldiğimi bile bilmiyordum. Dönüşü beklemek daha mantıklı geldi. Tekrar arkaya yaklaşıp gelişi güzel bir koltuğa attım kendimi. Otobüsün içine bir göz attım. Az önce bana dik dik bakan o berduş görünümlü adam yoktu. Muhtemelen ben uyurken inmişti. Otobüs neredeyse boştu. Orta kısımda ayakta duran bir adam, ön koltuklardan birinde cama yaslanmış dışarı bakan bir kadın, bir de şoförün yanındaki koltukta sadece keli görünen bir adam vardı. Ayaktaki adam camın kenarına yaslanmış, sanki ayakta zor duruyormuş gibi hafifçe eğilmişti. Otobüsün hareketiyle beraber yavaş yavaş sallanıyordu. Bu halde neden ayakta dikiliyor ki? Otobüs zaten boş diye düşündüm bir an. Sonra bir ihtimal ineceği yeri seçmeye çalıştığı geldi aklıma. Başımı biraz daha cam tarafına yaklaştırdım. Dışarısı iyice tenhalaşmıştı. Yol uzayıp gidiyordu ama etrafta neredeyse hiçbir şey yoktu. Ne ev vardı, ne araba, ne de bir insan. Yolun iki tarafı karanlığa gömülmüş gibiydi. Karanlığın içinde koyu bir boşluk gibi duran alanlar vardı. Muhtemelen ağaçlardı ama seçmek zordu. Gökyüzü de tuhaftı. Bulut yoktu ama yıldız da görünmüyordu. Neredeyse kapkaranlık bir boşluk gibi duruyordu yukarıda. Bir süre o manzaraya bakarak oturdum. O an sanki bir hiçliğin ortasında gidiyormuşuz hissi oturdu içime. Yol uzayıp gidiyordu ama etrafta hala aynı şeyler vardı. Karanlık, boşluk ve uzaktan seçilen birkaç ağaç gölgesi. İçimden ne zaman dönecek bu diye geçirdim. Hala aynı yönde gidiyorduk. Tanıdık bir cadde, bir sokak, bir ışık görmeyi bekliyordum. En azından bir yerleşim yerinin işareti olacak bir şey. Ama hiçbir şey yoktu. Otobüs bir süre daha böyle ilerledi. Derken bir anda fren yaptı. Durur durmaz kapılar gürültüyle açıldı. Çıkan o metalik ses öyle ani oldu ki istemsizce irkildim. Ayakta duran adam kapıya yöneldi ve otobüsten indi. Otobüs yeniden hareket etmeye başlarken merakla diğer cam tarafına doğru eğildim. Başımı çevirip inen adama baktım. Adam yolun kenarında durmuştu. Sonra ağır ağır yürümeye başladı. Ama yürüdüğü yerde hiçbir şey görünmüyordu. Doğrudan karanlığın içine doğru gidiyordu. Sanki bir boşluğa doğru yürüyormuş gibi. Burada neden indi ki? Nereye gidecek diye mırıldandım. Adam birkaç adım sonra karanlığın içinde yavaş yavaş kayboldu. Bir süre daha bakıp hiçbir şey görmeyince başımı tekrar öne çevirdim. İçeride artık 3 kişiydik. Ön koltuktaki kadın, şoförün yanındaki kel adam ve ben. Dakikalar geçti ama dışarıdaki görüntü değişmedi. Şoför döneceğini söylemişti. Ama otobüs tek bir kez bile başka bir yöne meyletmemişti. Hep aynı doğrultuda gidiyorduk. Başım da hala dönüyordu. Algımın biraz bulanık olduğunu hissediyordum. Camdan baktıkça aynı yoldan geçtiğimizi, hiç ilerlemediğimizi hissetmeye başladım. İçimde bir sıkışma oldu. Göğsüm daraldı. Bir an nefesim kesilmiş gibi hissettim. Yerimden fırladım ve hızlı adımlarla şoförün yanına geldim. "Ne zaman döneceğiz? Hala aynı yoldayız. Geri döneceğimizi söylemiştiniz." Şoför başını hafifçe çevirip bana baktı. Yüzünde hiçbir ifade yoktu. Donuk bir ifadeyle "Herkes inmeden dönemeyiz" dedi. Bir anlığına aklımdan orada inme düşüncesi geçti yine. Ama dışarıdaki karanlığa bakınca o fikir hemen söndü. Yavaş adımlarla tekrar arka koltuğa gidip oturdum. Dışarıdaki manzara yine değişmedi.
Sonra otobüs yine bir anda durdu. Hemen cam kenarına yanaşıp dışarı bakmaya çalıştım. Ama farklı bir şey göremedim. Otobüs durmuştu ama ne binen vardı ne de inen. Bir süre sessizlik oldu. Sonra şoförün dikiz aynasından içeri baktığını fark ettim. Aynadan otobüsün içine bakıyordu. Sanki birinin kalkmasını bekliyordu. Kimse hareket etmedi. Şoför sertçe "İnin lütfen" diye bağırdı. Sesi o kadar sert ve ani çıktı ki otobüsün içinde yankılandı. İstemsizce koltuğa yapıştım ve "Ben mi?" diye kekeledim. Cevap gelmedi. Şoför yerinden kalkmıştı. O hareketi görünce kalbim bir anda hızlandı. Şoförün yanındaki kel adam da ayağa kalktı. İkisi birlikte otobüsün içine doğru yürümeye başladılar. O an aklımdan 1000 tane düşünce geçti. Kaçırıldık mı? Burada bize bir şey mi yapacaklar diye düşünüyordum. Donup kalmış gibi yerimde oturuyordum. Şoför ve kel adam ön koltukta oturan kadının yanına gelip onu kolundan tuttular. Kadın yerinden kıpırdamayıp kolunu geri çekti. Sanki inmeyi reddediyordu. Ama ikisi kadını bırakmadı. Israrla çekiştirmeye başladılar. Kadın direniyor, kolunu geri çekiyor, oturduğu yere tutunmaya çalışıyordu. Ağzından bağırmaya benzeyen, boğuk, rahatsız edici iniltiler çıkıyor, hiçbir kelime söylemiyordu. Şoför ve diğer adam kadını zorla yerinden kaldırıp kapıya doğru sürüklediler. Ve sonunda yaka paça dışarı attılar. Kadın inince otobüsün içinde yine sessizlik oldu. Ben kıpırdamadan oturuyordum. Kalbim hala çarpıyordu. Şoför ve adam yerine oturup kapı kapandığında garip bir rahatlama geldi içime. Çünkü beni de bir anda otobüsten atacaklarından korkmuştum. Demek ki bir şey yapmayacaklardı. Belki de sadece yolcu indiriyorlardır. Kadın hastaydı. O yüzden böyle indirdiler diye düşündüm. Olanları bir mantığa dayandırmaya çalışıyordum. Ama içim yine de tam rahat değildi. Az önce şoförün söylediği şey aklımdaydı. Herkes inmeden dönemeyiz. Gözüm şoförün yanındaki kel adama gitti. Peki o da mı inecek diye düşündüm. Bir süre sonra çekine çekine öne doğru yürüyüp şoför koltuğunun yanına geldim. Kel adama dönüp "Siz de inecek misiniz? Ondan sonra mı döneceğiz?" diye sordum. Adam hiç tepki vermedi. Ben de öylece ayakta durdum. İkisinin arasında kalmıştım. Tam o sırada otobüs yine durdu. İçime bir an bir korku düştü. Refleksle arkaya doğru birkaç adım attım. Aklımdan şimdi beni de atacakları geçiyordu. Ama ne şoför ne de kel adam kıpırdadı. Kapı açıldı. Bir süre kimse görünmedi. Sonra bir anda 2 kişi bindi otobüse. O kadar hızlı girdiler ki sanki içeri atlamış gibiydiler. İlk giren bir kadındı. Kapıdan girer girmez öndeki çift koltuklardan birine oturdu. Diğeri ise bir erkekti. Ama koltuklara gitmeden kapının dibinde yerdeki yükseltiye çöktü. Sanki ayakta duracak hali yokmuş gibi kendini oraya bıraktı. Başı öne düştü. Otobüs hareket ederken adamın başı da sallanıyordu. Uzaktan bakınca ayakta uyuyor gibi görünüyordu. İçimdeki huzursuzluk daha da büyüdü. Adam çok sarhoş herhalde diye düşündüm. Durumu hala mantığa oturtmaya çalışıyordum. Sonra öndeki kadına doğru yürüdüm. "Pardon, nereye gidiyorsunuz acaba? Nerede ineceksiniz?" gibi sorular yönelttim. Kadın hiç tepki vermedi. Başını bile çevirmedi. Ben de arkamı dönüp yerde oturan adama baktım. O hala aynı şekilde duruyordu. Başı öne düşmüş ve hareketsizdi. Sonra tekrar kadına döndüm. Bu sefer kadının oturduğu koltuğun bir önündeki koltuğa oturdum. Yüzüne doğru eğildim. "Affedersiniz, nereye gittiğinizi söyler misiniz? Bu otobüs nereye gidiyor biliyor musunuz?" Kadın bu sefer başını çok hafif benim olduğum tarafa çevirdi. Ama bana bakıp bakmadığını anlayamadım. Çünkü gözlerinde bir bakış yoktu. Gerçekten yoktu. Gözlerine baktım ama orada hiçbir şey göremedim. Sanki bir boşluğa bakıyordum. Tüylerim diken diken oldu. O kadar tuhaftı ki. Sanki gözlerinden bir şey alınmış, götürülmüş gibiydi. Göz bebeği var mıydı? İrisi var mıydı? Nereye bakıyordu? Belirsizdi. Gözlerinin yerinde sadece boşluk varmış gibi hissettim. Ne gördüğümü anlayamadım.
Ama korkunun ne olduğunu o anda çok iyi anladım. Titremeye başladım. Çünkü artık emindim. Bu yolculuk normal bir yolculuk değildi. Bir anda ayağa fırlayıp bağırmaya başladım. Durdurun diye haykırıyordum. Sesim otobüsün içinde yankılandı. Neredeyse koşarak öne doğru gittim ve kendimi şoförün yanına attım. Durdurun, nereye gidiyoruz biz? Bırakın beni, ineceğim. Şoför aynadan bana bakıyordu. O anda gözlerine baktım. Az önce kadının gözlerinde gördüğüm o boşluk, sanki onun gözlerinde de vardı. Bir kez daha durdurun, ineceğim diye bağırdım. Ama otobüs durmadı. Tam tersine daha da hızlandı. Sanki yolun üzerinde kayıyormuş gibiydi. Ayakta durmak zorlaşıyordu. Otobüs hızlandıkça içimdeki her şey birbirine karıştı sanki. O andaki görüntüler hala aklımda ama net değil. Sanki bulanık bir film sahnesi gibi. Önde boş gözlerle oturan bir kadın, kapının yanında yerde oturmuş başı önüne düşmüş bir adam, direksiyonun başında tepki vermeden yola bakan şoför ve onun yanında dimdik duran kel adam. Otobüs sağa sola savrulurken tutunacak bir yer aradım. Ama her şey çok hızlı oluyordu. Camlar titriyor, metal sesleri geliyordu. Sonrasını tam hatırlayamıyorum. Otobüs bir anda yoldan çıkmış ve devrilmiş gibiydi. Bundan gerçekten emin değilim. Ama bilincimi kaybetmeden önceki o son karmaşa zihnimde böyle bir görüntü bıraktı. Otobüsten hatırladığım son şeyler bunlar. Gerisi karanlık. Bir ara gözlerimi aralar gibi oldum. Tam açamadım ama etrafımda hareket eden gölgeler gördüm. Üzerime eğilmiş birkaç insan silüeti vardı. Birileri konuşuyordu. Sesler birbirine karışıyordu. Ne söylediklerini seçemiyordum. Ama bana doğru eğildiklerini hissediyordum. Birinin eli omzuma ya da koluma değdi. Tenime değen yer soğuktu. O anda bulunduğum yerin de soğuk olduğunu fark ettim. Altım sertti. Toprak mıydı, asfalt mıydı tam anlayamadım. Ama yerde yattığımı hissettim. Havada soğuktu. Yüzüme değen rüzgarı hatırlıyorum. Gözlerimi biraz daha açmaya çalıştığımda etrafın karanlık olduğunu gördüm. Arada bir gözümün önünden parlak ışıklar geçiyordu. Otobüs kaza yaptı ve bizi kurtarmaya geldiler diye düşündüm. Ama o düşünce de birkaç saniye sürdü. Sonra görüntü tekrar dağıldı. Gözlerimi tekrar açtığımda bu sefer görüntü netti. Bir süre hiç kıpırdamadan öylece baktım. İlk başta başımda kimseyi göremedim. Bir süre sonra yanıma hemşire mi, doktor mu olduğunu anlamadığım bir kadın geldi. Yatağın başına gelip bana baktı. "Nasıl hissediyorsun?" diye sordu. "İyiyim sanırım." diye yanıt verdim. Birkaç soru daha sordu. "Vücudunda ağrı var mı? Başında dönme, uğultu gibi bir şey hissediyor musun? Gözlerinle beni takip eder misin?" gibi sorulardan sonra kısa kısa kontroller yaptı. "Bazı testler yaptık. Sonuçlar çıkınca tekrar bakacağız." deyip uzaklaştı. Bir süre sonra Sedat girdi içeri. Telaşla "Nasılsın, iyi misin?" diye soruyordu. Bense ona şaşkın şaşkın bakıyordum. "Ben neredeyim? Neler oluyor?" "Sedat, seni yol kenarında bulmuşlar." dedi. "Ambulans getirmiş seni. Sen eve gitmiyor muydun? Ne işin vardı yolda oğlum?" Sözleri kafamda yankılandı. "Yolda mı?" "Evet." Başımı kaldırıp ona baktım. "Ama ben otobüsteydim." dedim. "Senin söylediğin otobüse yetiştim. Sonra kaza yaptık sanırım." Sedat birkaç saniye bana baktı. Sonra yüzünde tuhaf bir ifade oluştu. "Ne otobüsü?" "Otobüs işte. Aşağıdaki duraktan bindim." "Sedat, seni bizim evin arka tarafındaki otoban yolunda bulmuşlar. Yol kenarında yatıyormuşsun. Orada kaza falan da yok." dedi. Hiçbir şey söyleyemedim. Sonra gözlerimi kapatıp başımdan geçenleri düşünmeye başladım. Tek tek ayrıntıları hatırlamaya çalıştım. Aklıma gelen her şeyi Sedat'a anlattım. Tek kelime etmeden dinledi. Yüzünde giderek büyüyen bir şaşkınlık vardı. Ben anlatmayı bitirince o da olanları baştan anlattı. Ben çıktıktan birkaç saat sonra telefon sesine uyanmış. Son aramalardan ona ulaşmışlar herhalde. Beni ambulansla hastaneye götürdüklerini haber vermişler. O da hemen çıkıp gelmiş. Gözlerime bakarak "Sen oraya nasıl gittin?" diye sordu. "Bilmiyorum. Yemin ederim her şey anlattığım gibi oldu. Otobüs vardı ve o otobüse bindim. Her şey çok tuhaftı. Sonrası yok işte." Sedat bir süre düşündü. Sonra telefonunu çıkardı.
Birlikte durağın geçtiği hatlara bakmaya başladık. Önce benim binmem gereken otobüsün güzergahını açtık. Sonra o duraktan geçen diğer hatları. Tek tek bakıyorduk. Ama gördüğümüz hiçbir güzergah benim yolculuğuma benzemiyordu. Hepsi şehir içinden geçiyordu. Işıklı caddelerden, insanların, arabaların olduğu normal yollardan. Bu nasıl olur? Ben neye bindim? Nereye gittim? Nasıl geldim ben oraya? Cevap yoktu. Bir süre sonra odaya 2 polis geldi. Bana birkaç soru sordular. Ben de hatırladığım her şeyi onlara da anlattım. Bir süre sonra çıktılar. Test sonuçlarında herhangi bir sorun çıkmadı. Ciddi bir yaralanma yoktu. Sadece düşmeye bağlı hafif bir beyin sarsıntısı olduğunu söylediler. Muhtemelen bayıldınız. Düşerken de başınızı çarptınız dediler. O ıssız yolun kenarına nasıl gittiğim belirsizdi. Otobüsle o kadar yol aldıktan sonra nasıl oldu da Sedat'ın evinin hemen arkasındaki otoban yolunda bulundum bilmiyorum. Kimse bunu açıklayamıyordu. Başımı çarptığım için bazı şeyleri yanlış hatırlıyor olduğumu düşündüler. Sabaha karşı hastaneden çıktık. Sedat koluma girmişti. Hala biraz sersem olduğum için beni bırakmak istemiyordu. Birlikte yavaş yavaş çıkışa doğru yürüdük. Kapıya yaklaştığımız sırada hastanenin önüne bir ambulans yanaştı. İçinden sedye indiriyorlardı. Sedyeyi hızlıca içeri doğru sürmeye başladılar. Biz de tam kapının önünde durup geçmelerini bekledik. Sedye yanımızdan geçtiği anda gözüm sedyede yatan adama kaydı. Adamın yüzünü görünce vücudum ürperdi. O adamdı. Otobüste bana dik dik bakan o berduş görünümlü adam. Bu o adam dedim. Sedat hemen bana doğru dönüp ne olduğunu sordu. O adam, onu otobüste gördüm. Aynı otobüsteydik. Sedat ne diyeceğini bilemiyor gibiydi. Artık bana inanan biri gibi değil de kafa karışıklığı yaşayan birine bakar gibi bakıyordu. Omzuma dokundu. Tamam şimdi bunları düşünme. Hadi gidelim dinlenmen lazım. Aklından geçenleri şimdilik boş ver dedi. Ben hala adamı götürdükleri yere doğru bakıyordum. Ama Sedat beni kapıya doğru çekiştirdi. Birlikte dışarı çıktık. Hastanenin önünde kısa bir süre bekledikten sonra bir taksi bulduk. Önce beni eve bıraktılar. Sonra da Sedat kendi evine geçti. Eve girdikten sonra yatağa uzandım ama uyuyamadım. Gözlerimi kapattığım anda otobüsü görüyordum. En sonunda kalkıp duraktan geçen bütün hatlara tekrar baktım. Haritalarını açtım, güzergahlarını inceledim. Bir süre sonra otobüsün kendisini düşünmeye başladım. Binerken gördüğüm bir detay var mıydı? Hat numarası, bir yazı, bir tabela, şoföre bir şey sormuş muydum? Şoför bana cevap vermiş miydi? Düşündüm, zorladım ama hiçbir şey gelmiyordu aklıma. Sadece otobüsün gelişi, benim durağa koşmam vardı. Sanki o otobüse binmem gerekiyormuş gibi. Ama şimdi biliyorum ki değildi. Bindiğim otobüse dair aklımda tek bir ayrıntı bile yoktu. Bu düşünce içimde yeniden bir huzursuzluk yarattı. Sonra aklıma hastanede gördüğüm adam geldi. Sedyedeki adam. Eğer yaşadıklarım bir yanılgıysa o adamı görmezdim. Bu düşünce aklıma yerleşti. Bir süre sonra dayanamadım. Montumu alıp evden çıktım. Tekrar hastaneye gittim. Danışmaya sordum ama adamla ilgili bir bilgi alamadım. Hastanenin içinde dört döndüm. Bütün odaları aradım ve sonunda adamı buldum. Adam oradaydı. Üstü başı hala aynıydı. Saçları yine darmadağındı. Bir süre adamın yüzüne baktım. Beni hatırladınız mı? Aynı otobüsteydik dedim. Adam beni tanımadığını, otobüste falan bulunmadığını söyledi. Kendi aracıyla kaza yapıp hastaneye getirilmiş. Söyleyecek bir şey bulamıyordum. Adam da beni anlamaya çalışır gibi bakıyordu. Ama yüzünde gerçek bir tanıma ifadesi yoktu. Otobüste gördüğüm hali sanki onun bilinçsiz, boş bir kabuğu gibiydi. Karşımdaki ise onun gerçek bilinçli haliydi. Bunu düşünmek bile içimi ürpertiyordu. Sonunda ben karıştırdım o zaman. Geçmiş olsun diyerek yanından uzaklaştım. Aklım hala olanları çözmeye çalışıyor. Cevaplayamadığım çok fazla şey var. Hiçbirinin cevabını bilmiyorum. Ama bir şeyden artık eminim. O gece yanlış bir anda yanlış yerde bulundum. Ve binmemem gereken bir otobüse bindim. Bindiğim şey sıradan bir otobüs değildi. O yolculuk yanlışlıkla içine girdiğim bambaşka bir yolculuktu.